Merhaba koçlar, 8-14 Eylül haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili koçlar, yeni bir haftaya giriyoruz ve gökyüzü sizler için özellikle iç dünyanız, maddi konular ve sosyal ilişkiler üzerinden bazı önemli mesajlar veriyor. Bu hafta hem derin bir içsel yolculuğa çıkabilir hem de hayatınızda yeni bir yön belirleyebilirsiniz. Bu hafta sizin haritanızın en gizli alanını, yani 12. evinizi aydınlatıyor Ay. Kendinizi biraz yorgun, dalgın veya içe dönük hissedebilirsiniz. Özellikle pazartesi günü geçmişten gelen bazı duygular yeniden gündeme gelebilir. Bilinçaltınızda taşıdığınız bazı korkular, suçluluklar ya da eski pişmanlıklar aklınıza gelebilir. İşte şimdi bunlarla yüzleşmek, arınmak için çok uygun bir zamandasınız. Ama merak etmeyin, bu fazla uzun sürmeyecek. Salı günü Ay burcunuza geçiyor ve enerjiniz yeniden yükseliyor. İçsel sıkışıklık yerini cesaretle, kararlılığa ve harekete bırakıyor. Ay Boğa burcuna geçiyor ve sizin para alanınızı aktive ediyor. Harcamalar, yatırımlar ya da beklenen ödemelerle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Perşembe günü biraz zorlu, özellikle kontrolünüz dışında gelişen maddi durumlar moralinizi bozabilir. Ama Cuma günü Güneş ve Merkür'den gelen destekle hem daha net düşünecek hem daha akılcı kararlar alabileceksiniz. İş görüşmeleri, yazışmalar ya da resmi işlemler için bugünü değerlendirebilirsiniz. Hafta sonuna doğru iletişim trafiğiniz hızlanıyor. Ay İkizler burcuna geçiyor ve eğitim, ticaret, yakın çevreyle iletişim gibi konular sizi ön plana çıkaracak. Özellikle cumartesi günü sürpriz bir gelişme, ani bir gelişme ya da zihinsel bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Yaratıcılığınız yüksek, zihniniz açık ve ikna kabiliyetiniz güçlü. Yeni bir fikir, yeni bir anlaşma ya da bir sosyal medya projesi gündeme gelebilir. Pazar günü ise biraz dikkatli olmakta fayda var. Hem Ay hem Güneş'le hem de Merkür'le kare açı yapıyor. Bu da duygularla mantığın çatışmasına işaret ediyor. Yakın çevrenizde iletişimde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir ama endişeye gerek yok. Günün ilerleyen saatlerinde Venüs ve Mars'tan gelen güzel açılarla sosyal ilişkiler yeniden canlanıyor. Flört, eğlence ya da bir arkadaş buluşması için güzel bir akşam olabilir. Sevgili koçlar, bu hafta kendi iç sesinizle temas kurabilir. Geçmişi iyileştirip geleceğe sağlam adımlar atabilirsiniz. Unutmayın, bazen bir adım geri çekilmek sonraki hamlenin daha güçlü olmasını sağlar. Ve kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hafta yeniden buluşmak üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, 8-14 Eylül haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili boğalar, yeni bir haftaya başlıyoruz ve gökyüzü sizler için özellikle sosyal çevreniz, gelecek planlarınız ve içsel dönüşümünüz üzerinden bazı önemli mesajlar taşıyor. Haftaya Ay Balık burcundayken başlıyoruz. Bu da sizin 11. evinizi, yani sosyal çevre, arkadaşlıklar ve hayaller alanınızı etkiliyor. Hafta başında daha duygusal, empatik ve sezgisel olabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan duygusal destek görmek isteyebilir. Bir hayal ya da hedefinizi yeniden gözden geçirebilirsiniz. Ancak pazartesi günü Satürn'e kavuşan Ay bazı sosyal mesafeler, kırgınlıklar ya da yalnızlık hislerini beraberinde getirebilir. Size yük gibi gelen bazı dostlukları gözden geçirmenin tam zamanında olabilir. Salı günü Ay Koç burcuna geçiyor ve haritanızın gizli alanına adım atıyor. İç dünyanız hareketleniyor, rüyalarınız yoğunlaşabilir. Özellikle salı ve çarşamba günleri dinlenmeye, zihninizi boşaltmaya özen gösterin. Ayın Uranüs ve Plüton'dan aldığı destekleyici açılar içsel farkındalığınızı arttırıyor. Görünmeyeni sezmek, geçmişin derinliklerinden yeni bir bilgi çıkarmak mümkün. Çarşamba akşamı Ay sizin burcunuza geçiyor. Daha görünür, daha fark edilen, daha canlı olacaksınız. Ancak Perşembe günü Ayın Plüto ile kare açısı var. Özellikle ilişkilerde güç savaşlarını tetikleyebilir. Bir partner, ortak ya da otorite figürleriyle karşı karşıya gelmemeye özen gösterin. Israrcı ve inatçı tavırlar sizi zora sokabilir. Cuma günü ise gökyüzü sizden yana. Ayın hem Güneş'le hem Merkür'le yapacağı üçgen açı sizi özellikle iletişim, eğitim ve planlama konularında destekliyor. Kendinizi iyi ifade edebilir, mantıklı kararlar alabilirsiniz. Ayrıca Merkür-Jüpiter arasındaki güzel açı sayesinde maddi konularda da fırsatları karşınıza çıkarabilir. Belki bir yatırım, belki bir iş teklifi. Bugünleri değerlendirmeyi unutmayın.
Hafta sonu ise Ay İkizler Burcu'na geçiyor ve odağınız tamamen para konularına kayıyor. Harcamalar, gelirler, alışverişler, bunlarla daha çok meşgul olabilirsiniz. Özellikle cumartesi günü sürpriz bir harcama ya da beklenmedik bir kazanç gündeme gelebilir. Yine aynı gün Güneş-Merkür kavuşumu zihinsel olarak çok aktif olacağınızı da gösteriyor. Yaratıcı fikirler, yazı işleri, görüşmeler adına güçlü etkiler var. Pazar günü ise biraz dikkatli olmanıza fayda var. Ayın Güneş ve Merkür'le yaptığı kare açı maddi kararlarınızda aceleci davranabileceğinizi gösteriyor. Hesap hataları, ani kararlar ya da aldanmalar olabilir ama merak etmeyin. Günün ilerleyen saatlerinde gelen Mars ve Venüs etkisiyle ilişkilerde dengeyi yeniden kurabilirsiniz. Aile, ev ya da romantik alanlarda tatlı bir akşam sizi bekliyor olacak. Sevgili boğalar, bu hafta sosyal çevrenizle olan bağlarınızı gözden geçirebilir, ruhsal anlamda derinleşebilir ve sonunda sahneye kendiniz çıkabilirsiniz. Unutmayın, bazen geri planda olmak kendi ışığınızı daha net görmenizi sağlar. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, 8-14 Eylül haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili ikizler, yeni bir haftaya giriyoruz. Bu hafta gökyüzü özellikle kariyeriniz, toplumsal statünüz, ilişkileriniz ve finansal planlarınız üzerinde etkili olacak. Kendinizi daha görünür hissettiğiniz ama aynı zamanda bazı sorgulamalardan geçtiğiniz bir haftadasınız. Haftaya Ay Balık burcunda başlıyoruz. Bu da sizin haritanızın tepe noktasını, yani kariyer ve toplum önündeki duruşunuzu aydınlatıyor. Özellikle pazartesi günü işinizle ya da toplumsal rolünüzle ilgili önemli duygusal farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Ayın Satürn'le kavuşumu sorumluluklarınızın artabileceğini ya da geçmişte verdiğiniz bazı kararların sonuçlarıyla yüzleşebileceğinizi gösteriyor. Üstlerle olan ilişkilerde de biraz dikkatli olmalısınız. Salı günü Ay Koç burcuna geçiyor. Arkadaş çevreniz, sosyal gruplar ve geleceğe dair umutlarınız hareketleniyor. Farklı kişilerle bir araya gelmek, ekip çalışmaları yapmak ya da yeni hedefler belirlemek için destekleyici bir etki altındasınız. Ayrıca Plüto ve Uranüs'le kurulan olumlu açılar zihinsel farkındalığınızı arttırıyor. Bu hafta sürpriz bir haber ya da fırsat gelecek planlarınızı değiştirebilir. Çarşamba akşamı Ay Boğa burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte biraz daha içe dönmek, dinlenmek ve zihninizi toparlamak isteyebilirsiniz. Perşembe günü Ay ile Plüto arasında zorlu bir etkileşim var. Geçmişten gelen bazı takıntılı düşünceler yeniden gündeme gelebilir. Duygusal anlamda sizi yoran konulardan uzak durmanızda fayda var. Cuma günü ise daha pozitif bir gökyüzü var. Ayın hem Güneş'le hem Merkür'le kurduğu üçgen açılar özellikle ruhsal anlamda rahatlamanızı sağlayacak. İçsel huzur, sezgisel anlayış ve güçlü bir mantık birleşiyor olacak. Ayrıca Merkür ile Jüpiter'in olumlu açısı size finansal alanda ya da ortaklaşa yürüttüğünüz işlerde destek verebilir. Belki de arka planda yürüttüğünüz bir proje artık meyve vermeye başlayabilir. Hafta sonuna doğru Ay burcunuza geçiyor ve enerjiniz yeniden yükseliyor. Cumartesi günü hem Uranüs'te hem Plüto ile kurulan olumlu açılar sizi zihinsel olarak son derece aktif kılacak. Yeni fikirler, yaratıcı çözümler ve güçlü içgörüler sayesinde bazı sorunlara yepyeni bakış açıları geliştirebilirsiniz. Ayrıca Güneş ve Merkür'ün kavuşumu da aile ve yuva konularında önemli bir farkındalığa işaret ediyor. Evle ilgili bir konuşma, bir karar ya da içsel bir netleşme yaşayabilirsiniz. Pazar günü Ay'ın Güneş ve Merkür'le yaptığı kare açılar biraz çelişki yaratabilir. Zihniniz çok aktif ama duygularınız da tam olarak örtüşmeyebilir. Yakın çevrenizde iletişimde yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz. Ancak günün ilerleyen saatlerinde Venüs ve Mars'tan gelen güzel desteklerle hem ilişkiler hem sosyal bağlantılar tatlı bir hale dönüşebilir. Kendinizi daha sosyal, yaratıcı ve çekici hissedebilirsiniz. Sevgili ikizler, bu hafta bir yandan kariyer ve sorumluluklarla ilgilenirken diğer yandan sosyal çevreniz ve iç dünyanızla
bağlantı kuracaksınız. Zihinsel farkındalığınız yüksek, içsel dönüşümünüz derin, kendinizi ifade ettiğinizde gökyüzü sizin yanınızda olacak. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni bir haftada yeniden görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, 8-14 Eylül haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili yengeçler, yeni haftaya güçlü duygularla başlıyorsunuz. Gökyüzü bu hafta sizleri özellikle inançlar, uzaklarla ilgili planlar, kariyer gelişmeleri ve iletişim trafiği üzerinden şekillendirecek, hayatınıza yön vermek isteyebilir, kalbinizin sesini daha net duyabilirsiniz. Pazartesi günü Ay Balık burcundayken haftaya adım atıyoruz. Bu da sizin 9. evinizde, yani inançlarınızı, dünya görüşünüzü, eğitim ya da yurt dışı bağlantılı konuları gündeme taşıyor. Bir süredir zihninizi meşgul eden bir karar varsa şimdi bu konuda sezgilerinize ilerlemek isteyebilirsiniz. Ayın retro Satürn'e kavuşumu ise bazı sınavları, beklemeleri ya da geçmişten gelen bir konunun tekrar gündeme gelmesini sağlayabilir. Salı günü Ay Koç burcuna geçiyor ve kariyer evinizde harekete geçiyor. İç hayatınız, toplumsal kimliğiniz ve hedeflerinizle ilgili önemli gelişmeler olabilir. Ayın Uranüs ve Plüton'dan aldığı olumlu açılar sayesinde üstlerle görüşmeler, proje girişimleri ya da uzun süredir üzerinde düşündüğünüz bir adımı atmak için destekleyici etkiler devrede. Çarşamba akşamı Ay Boğa burcuna geçiyor. Sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız ve gelecek planlarınız ön plana çıkıyor. Perşembe günü Ay ile retro Plüto arasındaki kare açı ilişkilerde güç mücadelelerine işaret edebilir. Özellikle bir dost ya da grup içindeki anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Kimlerle yola devam etmek istediğinizi sorgulayacağınız bir gün olabilir. Cuma günü ise oldukça yapıcı bir gökyüzü var. Ayın hem Güneş hem Merkür'le yaptığı uyumlu açı özellikle iletişim, kısa yolculuklar ve eğitimle ilgili konularda sizi destekliyor. Merkür ve Jüpiter arasındaki olumlu açı bir projenin büyümesini, güzel haberlerin alınmasını ya da yakın çevreyle keyifli gelişmeleri gündeme getirebilir. Hafta sonu itibariyle Ay İkizler burcuna geçiyor ve biraz daha içe çekilme zamanı başlıyor. Cumartesi günü Ay'ın Uranüs ve Plüto ile kurduğu destekleyici açılar ruhsal derinleşmeler yaşamanızı sağlayabilir. Aynı gün Güneş ile Merkür'ün kavuşumu da sizi zihinsel olarak güçlü kılıyor. İçsel bir farkındalık, bir konuda netleşme ya da spiritüel bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Pazar günü ise dikkatli olmanız gereken bir gün. Ayın Güneş ve Merkür'le yaptığı kare açılar zihinsel karışıklıklara neden olabilir. Özellikle iletişimde yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz. Ancak akşam saatlerinde Ayın Venüs ve Mars'tan aldığı güzel açılar sosyal ve romantik ilişkilerinizi destekliyor. Sevdiklerinizle paylaşım içinde olmak size iyi gelecektir. Sevgili yengeçler, bu hafta hem kariyerinizde ilerlemek hem de ruhsal olarak güçlenmek adına önemli bir süreçten geçiyorsunuz. Sezgilerinize kulak verdiğinizde yol haritanız daha net hale gelecektir. Unutmayın, bazen en güçlü kararlar en derin sessizlikle şekillenir. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki hafta yeniden görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, 8-14 Eylül haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili aslanlar, yeni bir haftaya girerken gökyüzü sizleri maddi konular, ortak paylaşımlar, kariyer hedefleri ve sosyal ilişkiler üzerinden yoğun bir şekilde etkileyecek. Ay Balık burcunda başlıyoruz. Bu da sizin 8. evinizde aydınlatıyor. Yani odağınız ortak kazançlar, borçlar, kredi, miras ya da eşinizin, ortağınızın finansal durumları olabilir. Pazartesi günü Ay'ın Satürn'e kavuşumu bu konularda bir sorumluluk almanızı ya da geçmişten gelen bir ödeme yükünün sizi tekrar meşgul etmesine neden olabilir. Ayrıca duygusal anlamda biraz içe çekildiğinizi, güven ihtiyacınızın arttığını hissedebilirsiniz. Salı günü Ay Koç burcuna geçiyor ve haftanın enerjisi hız kazanıyor. Seyahat, eğitim, hukuki işler veya medya ile ilgili alanlar ön planda olabilir. Kendinizi ifade etmek, farklı çevrelere açılmak veya bir konuda uzmanlık kazanmak için bugünleri değerlendirebilirsiniz. Ayın Uranüs ve Plüto ile kurduğu olumlu açılar sayesinde uzaktan gelen fırsatlar veya sürpriz gelişmeler sizi motive edebilir. Çarşamba akşamı Ay Boğa burcuna geçiyor ve kariyer evinizi aydınlatıyor. Perşembe günü ise Ay ile retro Plüto arasında bir kare açı var.
Bu özellikle iş ortamında kontrolcü yaklaşımlardan kaçınmanız gerektiğini söylüyor. Bir yönetici, otorite figürü veya iş arkadaşınızla aranızda stresli bir durum oluşabilir. Ani çıkışlardan kaçınarak durumu stratejik bir şekilde yönetmeniz faydanıza olur. Cuma günü gökyüzünde destekleyici enerjiler mevcut. Ayın Güneş ve Merkür'le yaptığı üçgen açı maddi konularda sağlam kararlar almanıza yardımcı olabilir. Ayrıca Merkür'ün Jüpiter'le yapacağı güzel açı iş görüşmeleri, ticari anlaşmalar ya da satış pazarlama gibi alanlarda size şans getirebilir. Kazançlarınızı arttırma yönünde güzel fikirler geliştirebilirsiniz. Hafta sonu Ay İkizler Burcu'na geçiyor ve sosyal çevreniz hareketleniyor. Cumartesi günü hem Uranüs hem de Plüto ile olumlu açıları var Ay'ın. Yeni insanlarla tanışabilir, farklı gruplarla bir araya gelebilirsiniz. Hedeflerinizi destekleyecek fikir alışverişlerine katılabilirsiniz. Aynı gün Güneş ve Merkür'ün kavuşumu da maddi kararlarınızı netleştirmenizi sağlıyor. Bir süredir kafanızı kurcalayan para konusu varsa artık ilerlemeniz gerektiğini daha net görebileceksiniz. Pazar günü biraz dikkat gerektiren bir gün. Ayın hem Güneş hem Merkür'le kurduğu kare açılar iletişimde küçük krizlere ya da maddi konularda kararsızlıklara işaret edebilir. Bir alım satım ya da borç alma verme gibi durumlarda daha temkinli olun. Neyse ki akşam saatlerinde Ayın Venüs ve Mars'la kurduğu olumlu açılar ilişkilerde ve sosyal bağlantılarda güzel bir akış getiriyor. Aşk, arkadaşlık ve keyifli buluşmalar için destekleyici bir kapanış yapıyorsunuz. Sevgili aslanlar, bu hafta hem finansal planlamalar hem de kariyer hedefleriniz açısından önemli gelişmeler yaşanabilir. Gereken sorumluluğu alırsanız gökyüzü sizi doğru zamanda doğru fırsatlarla buluşturabilir. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin efendim. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir haftada yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, 8-14 Eylül haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili Başaklar, bu hafta gökyüzü özellikle ilişkiler, ortaklıklar, finansal kararlar ve kişisel hedefleriniz üzerinde etkili olacak. Sizin için oldukça dikkat çekici bir süreç başlıyor. Çünkü hem Güneş hem de Merkür burcunuzda ve haftanın en önemli kavuşumu sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Haftaya Ay Balık burcundayken başlıyoruz. Bu da sizin 7. evinizi, yani ikili ilişkileri ve ortaklıkları aydınlatıyor. Ayın retro Satürn'e kavuşumu ilişkilerinizde bazı sınavlardan geçtiğinizi gösterebilir. Pazartesi günü duygusal olarak daha hassas olabilirsiniz. Özellikle partnerinizin size karşı yaklaşımı biraz mesafeli ya da soğuk gelebilir. Ancak bu durum ilişkinizde neyin eksik olduğunu fark etmeniz için bir fırsat da olabilir. Salı günü Ay Koç burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte odağınız ortak finansal konulara, borçlara, miras ya da kredi gibi meseleler üzerine kayıyor. Aynı gün Plüto ve Uranüs'te olan olumlu açılar bir krizden güçlenerek çıkmanıza yardımcı olabilir. Sürpriz bir destek ya da çözüm beklemediğiniz bir yerden gelebilir. Çarşamba akşamı Ay Boğa burcuna geçiyor. Yurt dışı bağlantılı işler, akademik süreçler, hukuki konular ya da seyahat planları gündeme gelebilir. Perşembe günü Ay ile retro Plüto arasında oluşan kare, İnandığınız bazı şeyleri sorgulamanıza neden olabilir. Zihinsel baskılara karşı dikkatli olmalısınız. Olaylara daha esnek bakmanız işinizi kolaylaştırır. Cuma günü ise adeta sizin gününüz. Ayın Başak Burcu'ndaki Güneş ve Merkür'le yaptığı uyumlu açılar sizi hem zihinsel hem fiziksel olarak canlandırıyor. Kendinizi çok daha iyi ifade edebilir, etkili konuşmalar yapabilir, güçlü kararlar alabilirsiniz. Ayrıca Merkür ve Jüpiter arasındaki destekleyici açı kariyer alanında önemli bir teklif ya da fırsatla karşılaşmanızı sağlayabilir. Özellikle iş görüşmeleri, yazışmalar, mülakatlar için harika bir gün. Cumartesi günü Ay İkizler Burcu'na geçiyor ve kariyer evinizi aydınlatıyor. Hem Uranüs hem de Plüton'dan gelen olumlu açılarla birlikte beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Yeni bir iş alanı, terfi ya da statüsel bir değişim gündeme gelebilir. Aynı gün Güneş ve Merkür'ün burcunuzda kavuşması sizin için büyük bir zihinsel netleşmeye işaret ediyor. Hayatınız yönüyle ilgili güçlü bir karar alabilirsiniz.
Pazar günü ayın hem güneşle hem de Merkürle kare açı yapması bazı fikir ayrılıklarına ve içsel huzursuzluklara neden olabilir. Özellikle üstlerle ya da aileyle kurduğunuz iletişimde dikkatli olun. Ancak günün ilerleyen saatlerinde ayın Venüs ve Mars'la yaptığı olumlu açılar sayesinde sosyal ilişkilerde özellikle kadın figürleriyle olan etkileşimlerde güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kariyer odaklı bir hafta sonu keyifli temaslarla yumuşayabilir. Sevgili Başaklar, bu hafta hem kişisel duruşunuzu hem de kararlarınızı sağlamlaştırmak adına büyük fırsatlar sunuyor. Güneş ve Merkür'ün kavuşumu sizleri sahneye çıkarıyor. Kendinizi anlatın, cesur olun ve zihninizin sizi yönlendirdiği yolda kararlılıkla ilerleyin. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Yeni bir haftada yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Merhaba teraziler. 8-14 Eylül haftası burç yorumlarındasınız. Bu hafta gökyüzü sizleri özellikle günlük yaşam, çalışma koşulları, sağlık, bilinçaltı süreçler ve iç dünyanız üzerinden etkileyecek. Bazı şeyleri geride bırakma, bazı konularla yüzleşme, yeni zihinsel düzen kurma zamanı. Pazartesi günü Ay Balık burcunda hareket ediyor. Bu da sizin 6. evinize denk geliyor. Gündelik işler, sağlıkla ilgili konular, iş ortamındaki dinamikler ön planda olacak. Ayın retro Satürn'le kavuşumu iş hayatınızda sorumluluklarınızı gözden geçirmenize neden olabilir. Bazı görevler üzerinize fazla yük bindiriyorsa artık sınırlarınızı çizmeniz gerekebilir. Aynı zamanda sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gereken bir süreçte olabilirsiniz. Salı günü Ay Koç burcuna geçiyor ve ilişkiler evinizi harekete geçiriyor. İkili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik temaları ön plana çıkıyor. Ayın Uranüs ve Plüto ile yaptığı destekleyici açılar ilişkilerde ani farkındalıklar getirebilir. Belki bazı konularda yüzleşme yaşayabilirsiniz. Belki de sizi kısıtlayan bağları kırmak isteyebilirsiniz. Bu süreçte duygusal açıdan özgürleşmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Çarşamba akşamı Ay Boğa burcuna geçiyor. Ortak maddi kaynaklar, krediler, borçlar ya da eşinizin, ortağınızın finansal durumu gündeminize oturuyor. Perşembe günü Ay ile Retro Plüto arasındaki kare açı, ailevi ya da mirasla ilgili bazı meseleleri tetikleyebilir. Güç savaşlarından uzak durmalı, özellikle finansal kararlar alırken temkinli olmalısınız. Cuma günü gökyüzü destekleyici enerjiler sunuyor. Ay, Güneş ve Merkür ile güzel açılar yaparken siz de içsel olarak bir rahatlama hissedebilirsiniz. Bilinçaltı farkındalıklar güçlenebilir, kendinizle daha barışık hissedebilirsiniz. Ayrıca Merkür ile Jüpiter'in sekstil açısı maddi alanda beklemediğiniz bir destek getirebilir. Özellikle gizli bir kaynak, sürpriz bir ödeme ya da içsel bir sezgiyle gelen karar sizi tatmin edebilir. Cumartesi günü Ay İkizler burcuna geçiyor ve enerjiniz yükseliyor. Yurt dışı bağlantılı işler, akademik konular ya da bir yolculuk planı gündeme gelebilir. Aynı gün Güneş ile Merkür burcunuzun 12. evinde kavuşuyor. Bu da size ruhsal bir aydınlanma, zihinsel bir netlik kazandırabilir. Bilinçaltınızda bir süredir dönüp duran meselelerde artık bir karara varabilirsiniz. Pazar günü Ay hem Güneş'e hem de Merkür'e kare açı yapıyor. Bu da bazı içsel huzursuzlukları ya da kararsızlıkları beraberinde getirebilir. Kendinize çok yüklenmeyin. Her şeyin cevabını aynı anda bulmak zorunda değilsiniz. Neyse ki Ay'ın Venüs ve Mars'la yaptığı uyumlu açılar akşam saatlerinde daha keyifli etkileşimler getiriyor. İletişimde olduğunuz insanlar size destek olabilir. Sevdiklerinizle geçirilecek kaliteli zaman şifa niteliğinde olabilir. Sevgili teraziler, bu hafta içsel sorgulamalarla birlikte farkındalığınız artıyor. Kendi zihinsel sınırlarınızı keşfetmek, gereksiz yüklerden arınmak ve ilişkilerde daha net durmak için önemli bir dönemdesiniz. Görünmeyeni fark ettiğinizde güçleneceksiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hafta yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler,
8-14 Eylül haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili akrepler, bu hafta gökyüzü sizleri özellikle aşk hayatı, sosyal çevre, projeler, çocuklarla ilgili konular ve hedefleriniz üzerinden etkileyecek. İş dünyanızda önemli dönüşümler yaşarken aynı anda dış dünyada da yeni adımlar atmanız gerekebilir. Pazartesi günü Ay Balık burcunda hareket ediyor. Bu sizin 5. eviniz. Aşk, romantizm, yaratıcılık, hobiler ve çocuklarla ilgili temalar öne çıkıyor. Ancak Ay'ın retro Satürn'le kavuşumu bu alanlarda bir sınav ya da bir sorumlulukla karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Sevdiğiniz kişiyle duygusal bir mesafe oluşabilir veya bir ebeveyn olarak çocuğunuzla ilgili ciddi kararlar almanız gerekebilir. İçinizde bazı duygular ağırlaşabilir ama bu durum sizi daha kararlı bir noktaya taşıyabilir. Salı günü Ay Koç burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte gündeminiz iş hayatınıza, gündelik temponuza veya sağlığınıza kayıyor. Ayın Uranüs ve Plüto ile kurduğu olumlu açılar sayesinde özellikle iş ortamında yenilik yapabilir, verimliliğinizi artırabilir ya da ani bir sağlık farkındalığı kazanabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla olan ilişkilerde ani değişimler yaşanabilir ama bu değişimler sizi daha özgür kılacak nitelikte olabilir. Çarşamba akşamı Ay Boğa burcuna geçiyor ve odağınızı ikili ilişkilere çeviriyor. Perşembe günü Ay ile retro Plüto arasında bir kare açı var. Bu da özellikle ilişkilerde güç savaşlarına açık bir enerji yaratabilir. Partnerinizle aranızda kıskançlık, kontrol ya da geçmiş meseleler üzerinden bir gerilim oluşabilir. Tavsiye edilen duygularınızı bastırmak yerine yapıcı şekilde ifade etmektir. Cuma günü Ay'ın Başak Burcu'ndaki Güneş ve Merkür'le yaptığı olumlu açılar size çok güçlü destekler sunuyor. Bu sosyal çevrenizle kurduğunuz ilişkileri güçlendirebilir, geleceğe dair planlar yapabilir, arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Aynı gün Merkür ve Jüpiter'in arasında güzel bir açı var. Bir yatırım, finansal destek ya da ortak kazançlar konusunda sizi memnun edecek gelişmelere işaret ediyor. Cumartesi günü Ay İkizler Burcu'na geçiyor. Ortak finansal konular, vergi, kredi ya da eşinizin, ortağınızın gelirleriyle ilgili meseleler ön plana çıkıyor. Güneş ve Merkür'ün kavuşumu bu projeye dair net bir karar almanıza yardım edebilir. Bu karar sizi geçmişte duygusal olarak yıpratmış bir konudan özgürleştirebilir. Pazar günü Ay'ın hem Güneş'e hem de Merkür'e yaptığı kare açılar iletişimde karışıklık ya da kafa karışıklığı yaratabilir. Bu nedenle ciddi konuşmaları, sözleşmeleri ya da büyük harcamaları bugüne denk getirmemeye çalışın. Akşam saatlerinde Ay'ın Venüs ve Mars'la yaptığı olumlu açılar sayesinde ilişkilere dair daha keyifli gelişmeler yaşanabilir. Romantik bir buluşma ya da arkadaşlarla güzel bir etkinlik günü toparlayabilir. Sevgili akrepler, bu hafta hem özel hayatınızda hem de iş çevrenizde denge kurmaya çalışacaksınız. Tutkunuzu doğru yönlendirdiğinizde gökyüzü sizi destekliyor olacak. İşten gelen dönüşüm gücünüzle bu haftayı kendi lehinize çevirebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki hafta yeniden burç yorumlarıyla tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar. 8-14 Eylül haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili yaylar, bu hafta gökyüzü sizleri özellikle ailevi konular, ev yaşamı, kariyer hedefleri ve içsel denge üzerinden etkiliyor olacak. Bir yandan köklerinize dönme ihtiyacı duyarken diğer yandan mesleki alanda önemli kararlar alma sürecine giriyorsunuz. Pazartesi günü Ay Balık burcunda başlıyor. Bu da sizin 4. eviniz. Yani ev, aile, geçmiş ve içsel güvenlik temaları öne çıkıyor. Ayın retro Satürn'le kavuşumu aile büyükleriyle ilgili bazı sorumluluklar ya da evle ilgili gecikmiş bir konunun gündeme gelmesini sağlayabilir. Duygusal olarak biraz içe dönük olabilirsiniz ama bu içe dönüş size önemli farkındalıklar kazandırabilir.
Salı günü Ay Koç burcuna geçiyor. Enerjiniz yükseliyor. Keyifli temalar devreye giriyor. Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ya da yaratıcılık gerektiren projeler gündeminize oturabilir. Ayın Uranüs ve Plüto ile yaptığı olumlu açılar aşk hayatınızda ani gelişmelere, sürpriz bir karşılaşmaya ya da eski bir konunun dönüşümüne işaret edebilir. Kendinizi ifade etme şekliniz dikkat çekecektir bugün. Çarşamba akşamı Ay Boğa burcuna geçiyor. İş ortamınız, günlük düzeniniz ve sağlığınız ön plana çıkıyor. Perşembe günü Ayın retro Plüto ile kurduğu kare açı özellikle iş ortamındaki kontrolcü tavırlara ya da sağlıkla ilgili streslere dikkat çekiyor. Kendinize fazla yüklenmemelisiniz. Beslenme, uyku düzeni gibi temel alışkanlıklar bu süreçte kritik önem taşıyor. Cuma günü gökyüzü destekleyici etkilerle dolu. Ay Başak Burcu'ndaki Güneş ve Merkür'le üçgen açı kuruyor. Bu durum kariyer alanında güzel gelişmeleri beraberinde getirebilir. Kendinizi daha iyi ifade edebilir. Üstlerinizle daha verimli görüşmeler yapabilirsiniz. Aynı gün Merkür ve Jüpiter'in yaptığı seksil açı bir iş başvurusu, görüşme veya önemli bir başlatma enerjisi için harika bir fırsat sunuyor. Cumartesi günü Ay İkizler Burcu'na geçiyor. İlişkiler alanını hareketlendiriyor. Eşiniz, partneriniz ya da ortaklı bir konu ön plana çıkabilir. Güneş ve Merkür'ün kariyer evinizde kavuşması iş hayatınızla ilgili net bir karar almanıza ya da uzun süredir beklettiğiniz bir planı devreye sokmanıza neden olabilir. Pazar günü Ay hem Güneş'le hem de Merkür'le kare açı yapıyor. İlişkilerde iletişim problemleri yaşanabilir. Özellikle eşinizle ya da bir iş ortağınızla yanlış anlaşılmalar mümkün. Fakat akşam saatlerine doğru Ay'ın Venüs ve Mars'la yaptığı olumlu açılar ilişkileri dengelemek, barışmak ya da keyifli vakit geçirmek için güzel fırsatlar sunuyor. Sevgili yaylar, bu hafta köklerinizi sağlamlaştırırken kariyer hedeflerinize dair güçlü adımlar atabilirsiniz. İş ve özel hayat dengesini iyi kurmaya çalışın. Kendinize güvenin çünkü gökyüzü sizin cesaretinizi destekliyor. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki hafta yeniden görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Merhaba Oğlaklar, 8-14 Eylül haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili Oğlaklar, bu hafta gökyüzü sizleri özellikle iletişim, eğitim, yakın çevre, uzak planlar ve kariyer hedefleri üzerinden etkiliyor. Bilgi trafiği artarken aynı zamanda hem kısa vadeli işleri toparlıyor hem de büyük resme odaklanmak istiyor olabilirsiniz. Pazartesi günü Ay Balık burcuna geçiyor. Bu da sizin 3. evinizde hareket ettiğini gösteriyor. Yani bu hafta kardeşlerle ilişkiler, kısa yolculuklar, görüşmeler, eğitimler ve yazılı işler gündeminize oturabilir. Ayın retro Satürn'e kavuşumu zihinsel olarak biraz yorgun hissetmenize ya da geçmişte kalan bir iletişim meselesinin tekrar karşınıza çıkmasına neden olabilir. Sabırlı davranmanız ve olayları netleştirmeden karar vermemeniz önemli. Salı günü Ay Koç burcuna geçiyor. Ev, aile ve yerleşimle ilgili konulara yöneliyorsunuz. Plüto ve Uranüs'le olan uyumlu açılar ailevi ilişkilerde beklenmedik ama olumlu gelişmeleri gündeme getirebilir. Evinizde değişiklik yapmak, taşınmak ya da bir konuda aile büyüklerinden destek almak mümkün olabilir. Çarşamba akşamı Ay Boğa burcuna geçiyor. Aşk hayatınız, hobileriniz, çocuklarla ilgili konular ya da kendinizi yaratıcı bir şekilde ortaya koymak istediğiniz alanlar ön plana çıkıyor. Perşembe günü Ay'ın retro Plüto ile kurduğu kare açı duygusal baskılara açık bir ruh hali yaratabilir. Özellikle sevdiklerinizle olan ilişkilerde manipülasyon ya da kontrol ihtiyacı huzursuzluk yaratabilir. İlişkilerde şeffaflık ve özgürlük alanı bırakmak önemli olacaktır. Cuma günü gökyüzü oldukça destekleyici. Ay Başak Burcu'ndaki Güneş ve Merkür'le
üçgen açı yapıyor. Sizin 9. eviniz aktive oluyor. Bu da uzak yolculuklar, yüksek öğrenim, akademik konular, hukuki meseleler veya manevi gelişim alanlarında sizi destekliyor. Yurtdışı bağlantılı işlerle ilgileniyorsanız bugün güzel gelişmeler olabilir. Merkür ile Jüpiter'in olumlu açısı da sizi eğitsel ya da yazılı projeler açısından destekliyor. Cumartesi günü Ay İkizler Burcu'na geçiyor. İş ortamı, günlük sorumluluklar ve sağlıkla ilgili konular hız kazanıyor. Aynı gün Güneş'in Merkür ile 9. evinizde kavuşması, bu özellikle akademik alanda bir karar almak, önemli bir başvuru yapmak ya da fikirsel anlamda netlik kazanmak adına harika bir gün. Uzun süredir belirsiz kalan bir konu nihayet netleşebilir. Pazar günü Ay, Güneş ve Merkür'e kareye açı yapıyor. Bu nedenle zihinsel olarak biraz dağınık olabilir, iletişim kazalarına açık bir gün geçirebilirsiniz. Yanlış anlaşılmalar, fazla detaylarda boğulma ya da abartılı eleştiriler mümkün olabilir. Ancak akşam saatlerine doğru Ay'ın Venüs ve Mars'la yaptığı olumlu açılar ruh halinizi toparlamanıza ve ilişkilerde denge kurmanıza yardım ediyor. Sevgili oğlaklar, bu hafta zihinsel temponuz artıyor. Hem kısa vadeli planlarınızı düzenliyor hem de büyük hayallerin temellerini atıyorsunuz. Sabırlı, kararlı ve odaklı kaldığınız sürece hem işte hem özel hayatınızda dengeyi yakalayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki hafta yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba kovalar, 8-14 Eylül haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili kovalar, bu hafta gökyüzü sizleri özellikle maddi kaynaklar, gelir gider dengesi, güven duygusu, yatırımlar ve içsel değer duygunuz üzerinden etkiliyor. Kendi gücünüzü ve sahip olduklarınızı sorguladığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Pazartesi günü Ay Balık burcunda başlıyor. Bu da sizin 2. evinizde ilerliyor. Maddi konular ön planda olacak. Ayın retro Satürn'e kavuşumu ise gelir gider dengesini gözden geçirmeniz gerektiğine işaret ediyor. Bazı harcamalar kısıtlayıcı gelebilir veya geçmişte alınmış bir maddi sorumluluğun ağırlığını hissedebilirsiniz. Sabırlı davranırsanız bu süreci uzun vadeli güvenlik planlarınıza katkı sağlayacak şekilde yönetebilirsiniz. Salı günü Ay Koç burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte iletişim trafiğiniz hızlanıyor. Kardeşler, yakın çevre, kısa seyahatler ve yazılı sözlü görüşmeler gündeme geliyor. Ayın Uranüs ve Plüto ile yaptığı olumlu açılar sayesinde bir başvurunuz kabul edilebilir, bir eğitim fırsatı doğabilir veya önemli bir konuşma yapabilirsiniz. Fikirlerinizle dikkat çekiyorsunuz. Çarşamba akşamı Ay Boğa burcuna geçiyor. Ev ve aile temaları aktifleşiyor. Perşembe günü Ayın retro Plüto ile yaptığı kare açı ise ev içi gerginliklere, geçmişten gelen bir sorunun yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Özellikle aile bireyleriyle güç savaşlarından uzak durmanız, daha dengeli ve yapıcı bir yaklaşım sergilemeniz önemli. Cuma günü Ay Başak Burcu'ndaki Güneş ve Merkür'le üçgen açı kuruyor. Bu da sizin ortak maddi kaynaklarınızda güçlü bir destek sunuyor. Kredi, vergi, miras, nafaka ya da eşinizin gelirleriyle ilgili beklediğiniz bir gelişme olabilir. Merkür ile Jüpiter'in yaptığı sekstil açıda duygusal ve finansal bir sorunun çözüme ulaşmasını sağlayabilir. Ortak kazançları büyütme yönünde güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Cumartesi günü Ay İkizler Burcu'na geçiyor. Bu da sizin aşk, yaratıcılık ve eğlence evinizi hareketlendiriyor. Güneşle Merkür'ün kavuşumu ortak kaynaklarla ilgili önemli bir kararı gündeme taşıyabilir. Bu bir yatırım ya da kriz çözümü anlamında sizi rahatlatacak yeni bir yön olabilir. Aynı günü ilişkilerde de yeni kararlar alabilirsiniz.
Pazar günü Ay, Güneş ve Merkürle kare açıda olacak. Bu ilişkilerde ve finansal konularda geçici bir kafa karışıklığı yaratabilir. İmza atmadan, alışveriş yapmadan veya önemli kararlar vermeden önce bir adım geri çekilip netleşmeye çalışın. Fakat akşam saatlerinde Ay'ın Venüs ve Mars'la yaptığı olumlu açılar sosyal çevrenizden destek alacağınızı ve duygusal olarak toparlanacağınızı gösteriyor. Sevgili kovalar, bu hafta sizi maddi ve manevi güvenlik alanlarında büyümeye teşvik ediyor. Krizleri aşma gücünüz yüksek. Sadece sabırlı ve stratejik ilerlemeniz gerekiyor. İlişkilerde daha açık ve yapıcı bir iletişimle çok şey kazanabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki hafta yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, 8-14 Eylül haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili balıklar, bu hafta gökyüzü sizleri güçlü bir şekilde kişisel imaj, ilişkiler, finansal meseleler ve karar alma süreçleri üzerinden etkiliyor. Hayatınızın pek çok alanında ben artık değiştim deme ihtiyacınız oldukça belirginleşiyor. Haftaya Ay burcunuzda başlıyoruz. Bu duygusal anlamda daha hassas ve içe dönük olabileceğiniz bir zaman. Ayın retro Satürn'e kavuşumu bir yandan kendinizi disipline etmek ve sorumluluk almak, diğer yandan yorgunluk ve duygusal kısıtlanma hissetmek arasında gelgitler yaratabilir. Ancak bu süreç uzun sürediğiniz, ertelediğiniz kişisel kararları netleştirme açısından da oldukça destekleyici. Kendi gücünüzü fark etmeye başlayacaksınız. Salı günü Ay Koç burcuna geçiyor. Finansal konulara odaklanacağınız bu günlerde beklenmedik bir ödeme ya da gelir artışı gündeme gelebilir. Ayın Uranüs ve Plüto ile yaptığı olumlu açılar sürpriz bir destek ya da parlak bir fikirle maddi olarak toparlanmanıza yardımcı olabilir. Değer verdiğiniz şeyleri yeniden tanımlıyorsunuz. Çarşamba akşamı Ay Boğa burcuna geçiyor. Yakın çevrenizde ilişkiler, kısa yolculuklar, sözleşmeler ve iletişim trafiğiniz artabilir. Perşembe günü Ay ile Plüto arasındaki kare açı ise özellikle arkadaş çevresiyle yaşanabilecek bir fikir çatışmasına ya da gizli bir gündemin açığa çıkmasına işaret edebilir. Net ve samimi iletişim çok kıymetli olacaktır. Cuma günü ilişkiler açısından oldukça güçlü etkiler var. Ay Başak Burcu'ndaki Güneş ve Merkürle uyum içinde. Bu da sizin 7. evinizi yani ilişkiler ve ortaklıklar alanınızı aydınlatıyor. Partnerinizle ya da iş ortağınızla yapıcı konuşmalar yapabilir, ileriye dönük kararlar alabilirsiniz. Merkür ile Jüpiter'in olumlu açısı hem duygusal hem ticari birlikteliklerde destek alacağınızı gösteriyor. Cumartesi günü Ay İkizler Burcu'na geçiyor. Ev, aile, yerleşim veya içsel huzur konuları ön plana çıkıyor. Güneşle Merkür'ün kavuşumu ise ilişkilerde önemli bir kararın eşiğinde olduğunuzu gösteriyor. Bazılarınız evlilik, söz ya da nişan ya da ortaklık gibi bir süreci gündeme getirebilir. Bu dönemde vereceğiniz kararlar uzun vadeli olacaktır. Pazar günü Ay, Güneş ve Merkürle kare açı yapıyor. Bu da ilişkilerde bir kafa karışıklığına neden olabilir. Gelecekle ilgili beklentiler ve mevcut gerçeklik arasında bir uyumsuzluk hissedebilirsiniz. Ancak günün ilerleyen saatlerinde Ay'ın Venüs ve Mars'la yaptığı olumlu açılar kalbinizi ısıtacak gelişmeler getirebilir. Evinizde sevdiklerinizle vakit geçirmek size iyi gelecektir. Sevgili balıklar, bu hafta sizden beklenti yüksek ama siz de kendinize olan güveninizi yeniden inşa ediyorsunuz. İlişkilerde ve karar süreçlerinde net, kararlı ve iç sesinize sadık kalmanız oldukça önemli. Hayatınızdaki birçok şey artık eskisi gibi olmayacak ve bu iyi bir şey. Videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.